Yaşadığım yerde tahta bir sütunun üzerine dikilmiş bir heykel vardı. Sütun üzerinde şu yazılar yazıyordu: Ben kendisine ilim verilmiş olan Hermes'im. Eserim önce herkese açıktı. Ancak daha sonra benim kadar bilge biri tarafından yeniden bulunsun diye sanatımı sakladım. Heykelin göğsünde ise eski dilde yazılmış şu yazılar vardı: Eğer birisi varlıkların ve yaratılışının sırlarını merak ediyorsa ayaklarımın altına baksın. Herkes bu heykeli görmeye gelirdi ve ayaklarına bakıp bir şey bulamazlardı. Ben ise o zamanlar küçük bir çocuktum. Fakat büyüyüp kuvvetlenince göğsünün üzerindeki yazıyı okudum ve anlamını kavradım. Hemen sütunun altını kazmaya başladım. Toprağın altında içine güneş ışığı girmeyen karanlık bir geçit buldum. Burada bir meşale yakmaya çalışmak boşunaydı. Çünkü sürekli esen rüzgar buna izin vermiyordu. Karanlık yüzünden keşfettiğim yere giremiyordum. Ve rüzgarın gücü ışığın yanmasına izin vermiyordu. Tedirgin bir uykuya daldığımda yüzü bana benzeyen bir ihtiyar karşımda belirdi. Ve bana şöyle seslendi: Kalk Balinus ve yer altına gir. Bu yol seni yaratılışın sırrına götürecek ve doğanın nasıl oluştuğunu göreceksin. Karanlık hiçbir şeye izin vermiyor ve ışık rüzgara dayanmıyor deyince o zaman bana şöyle seslendi: Işığını şeffaf bir kabın içine koy. Böylece rüzgardan korunmuş olacaktır ve seni karanlıkta aydınlatacaktır dedi. Bu sözler benim ruhumu neşeyle doldurdu ve isteğime ulaşacağımı hissettim. Siz kimsiniz? Bu büyük iyilik için kime minnettarım diye seslendim. Ben senin yaratıcınım, mükemmel olan dedi. O anda neşe içinde uyandım. Onun bana söylediği gibi ışığı şeffaf bir kabın içine koydum ve yer altına girdim. Orada altın bir tahtın üzerinde oturan yaşlı bir adam gördüm. Elinde zümrüt bir tablet tutuyordu ve tabletin üzerinde doğanın varoluşu buradadır diye yazıyordu. Önünde duran kitapta ise bütün var olanların yaratılış sırrı ve her şeyin nedenlerinin bilimi buradadır diye yazıyordu. Bu kitabı korkusuzca aldım ve buradan çıktım. Bütün var olanların yaratılışının sırrı kitabında yazan her şeyi öğrendim. Doğanın nasıl var olduğunu anladım ve her şeyin nedenlerinin bilgisine eriştim. İlmim beni meşhur etti. Tılsım ve olağanüstü şeylerin bilgilerini öğrendim. 4 elementin birleşimlerini, çekimlerini, itimlerini tanıdım. Balinus'un bulduğu zümrüt tablette ise şunlar yazıyordu: Hiç yalan olmadan doğrudur, kesindir ve çok gerçektir. Aşağıda olan yukarıda olan gibidir. Yukarıda olan da aşağıda olan gibidir. Ve birlikte tek bir şeyin mucizesini gerçekleştirirler. Ve bütün her şey bir olandan geldiğinden, bir olanın düşüncesinden gelmiştir. Böylece her şey bu tek olandan uyum sağlayarak çıktı. Güneş onun babasıdır. Ay annesidir. Rüzgar onu karnında taşımıştır. Toprak beslemiştir. Dünyanın bütün gücünün babası budur. Onun gücü eğer toprağa dönerse her şeye yeter. Toprağı ateşten ayıracaksın. Subtil olanı kalın olandan. Bu büyük bir maharetle olmalı. Topraktan gökyüzüne çıkacak ve yeniden toprağa inecek ve yukarıda ve aşağıda olanın gücünü alacak. Bununla bütün dünyanın zaferi senin olacak. Bunun için bütün karanlık senden uzaklaşacak. Bu bütün kuvvetlerin en kuvvetlisi. Çünkü her subtil şeyi yenecek, her katı şeyin içine girecek. Dünyada böyle yaratıldı. Hayranlık verici biçimler bundan çıktı. Bunların ortamı buradadır. Bu yüzden bana 3 kere büyük Hermes denir.
Çünkü bütün dünyanın felsefesinin 3 bölümü de bana aittir. Güneşin yaptıkları hakkındaki söylediklerim böylece bitiyor ve tamamlanıyor. Zümrüt tablette yazan bu metinler Hermes Trismegistus tarafından yazılmıştır ve dünyanın en gizemli metinleri arasında kabul görür. Yazılı ilk kayıtlarına Balinus tarafından yazılan Yaratılışın Sır Kitabı isimli eserde rastlanır. Daha sonra Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Sırların Sırrı eserinde rastlanmıştır. 1140 yılında Johannes Sespelensis tarafından Latince'ye çevrilmiştir. 14. yüzyılda ise simyacı Ortolanus tarafından Hermes'in Sırrı adıyla yorumlanmıştır. Derin felsefenin ve simyanın bu metinlerden doğduğu ve geliştiği söylenir. Peki kimdir bu Hermes? Araştırmalarım beni çok derin noktalara götürdü. Daha fazla araştırdıkça çok ilginç sonuçlarla karşılaştım. Aslında bu konu çok detaylı ve derinlemesine işlenmesi gerekiyor. Bu nedenle bu videoyu giriş olarak kabul edebilirsiniz. Şimdi arkanıza yaslanın ve gelin bu gizemli yolculukta bana eşlik edin. Tarih boyunca birçok medeniyette iz bırakmış olan bu kadim kişilik, Antik Mısır'ın bilgelik tanrısı Tot olarak biliniyor. Yunan mitolojisine Hermes olarak geçmiş. Budizmin kurucusu Buda, Antik Maya uygarlığında Quetzalcoatl, Sümerler'de Enki, Yahudilerde Enoh, İbranilerde Uhnuh ve İslam coğrafyasında bu kişi, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamber Hazreti İdris'tir. Antik dönemin gelişmiş her medeniyetinde karşılaşılan bu isimlerin ortak noktası ise hepsinin aynı kişi olmasıdır. Fakat farklı kültürler ve lisanlar nedeniyle her millet kendi kültürüne göre anmıştır. İslam kaynaklarına göre Hazreti İdris, Hazreti Adem'in oğlu, Hazreti Şit peygamberden sonra gelen 3. peygamberdir. Hazreti Nuh peygamberden önce Nuh tufanını ilk o haber vermiştir ve kendisine 30 sayfa vahiy gelmiştir. Bu kitapta ise bütün ilimler vardı. İdris peygamber terzilerin piri olarak bilinir. Çünkü ilk kumaşı üreten ve bu kumaştan elbise dikerek insanlara giyinmeyi öğretmiştir. Ondan önce insanlar hayvan postlarıyla örtünürmüş. Ayrıca marangozluk, inşaat, çanak çömlek yapımı, tıp ve kimya, matematik, botanik bilimi, demirin işlenmesi, fen ilimleri, gökyüzü bilimi ve geometri gibi daha birçok ilmin ve mesleğin kurucusu olmuştur. Bazı kaynaklar, Hazreti İdris'in insanlara şehir kurmayı öğrettiğinden bahseder ve 100'den fazla şehir kurduğu rivayet edilir. Ayrıca Hazreti Adem'den sonra ilk yazıyı da İdris peygamber yazmıştır. Bu bilgiler ona Allah tarafından verilmişti. Hazreti İdris peygamberin sahip olduğu en dikkat çeken ilmi ise astroloji ve astronomi alanındaki sahip olduğu derin ilimdir. Buna göre gökyüzü hareketlerini ve yıldızlarla ilgili en hassas, en ince detaylar ona öğretilmişti. Yılların ve ayların yıldızlara göre hesaplanması ve gezegenlerin konumlarına göre insanları etkilemesi ilmi de yine ona verilen ilimler arasındaydı. Hatta bu konu hakkında Mesnevi'de geçen şu ifadeler oldukça dikkat çekicidir. İdris yıldızların cinsindendi. Onun için 8 yıl Zuhal'de kaldı. Zuhal, doğularda da onun dostu oldu, batılarda da. Herhalde onunla konuştu. Onun sırlarına mahrem oldu. Kaybolduktan sonra tekrar dünyaya gelince yeryüzünde nücum bilgisine dair ders verirdi. Önünde yıldızlar güzelce saf kurarlar, dersinde bulunurlardı. Bir derecedeki aşağılık ve yukarılık bütün halk yıldızların seslerini duyarlardı. Cins olma çekişi
yıldızları ta yeryüzüne kadar çekmiş, onun yanına getirmişti. Her yıldız kendi adını, halini, nasıl rasat edileceğini ona açar ve söylerdi. İdris peygamber sahip olduğu bu bilgileri zamanın insanlarına da öğretmişti. O dönemin insanları ve daha sonraki medeniyetler bu bilgileri geliştirerek kullanacaktı. Hazreti Adem'in oğullarından Habil ve Kabil bir kadın yüzünden anlaşmazlığa düşerler ve Kabil kardeşi Habil'i öldürür. Kabil başını alıp uzaklara gider ve kendine yeni bir hayat kurar. Daha sonra çok sayıda çocukları olur ve büyük bir topluluğa dönüşür. İslam'ın emir ve yasaklarını tanımaz ve daha fazla yoldan çıkarlar. İşte Hazreti İdris peygamber Kabil oğullarına uyarıcı olarak gönderilir ve Hazreti Şit peygambere verilen suhufları onlara iletir ve iman etmelerini söyler. Ateşe tapmayınız, şarap içmeyiniz, zina etmeyiniz dedi. Bunlardan onları yasakladı. Fakat bu kavimden pek az kimse İdris'i tasdik etti. Ateşe tapmayı bırakmadılar ve İdris'e tabi olmadılar. İşte bu Kabil oğullarının devamı olduğu tahmin edilen toplumların Nuh tufanı öncesi var olduğu ileri sürülen Mu ve Atlantis medeniyetleri olduğu söylenir. Günümüzde ise Mu uygarlığı ve Atlantis medeniyeti hakkında onlarca kitap yazılmıştır. Efsanevi Batı kıta Atlantis, gelişmişlik bakımından ileride bir toplumdu. Bu medeniyetten ilk olarak bahseden, Eflatun olarak da bilinen ünlü filozof Platon'dur. Platon bu medeniyetten övgüyle bahseder. Atlantik zengin bir ülkeydi. Toprakları verimli, madenleri boldu. Bilhassa altın ve gümüş madenleri çok elde ediliyordu. Halk çok çalışkandı. Toprak karış karış işlenmiş, şehirlerde büyük yapılar, saraylar, mabetler inşa edilmişti. Ada çevresindeki küçük adaların her biri köprülerle birbirine bağlanmıştı. Platon, Atlantis'i zengin bir biçimde betimlemişti. Yakın tarihimizde ise bu medeniyetten bahseden kişi Albay James Churchward olmuştur. Kayıp Kıta Mu isimli kitabında konuyu derinlemesine incelemiş ve birçok iddiada bulunmuştur. Hindistan'da görevde bulunduğu sıralarda kıdemli bir tapınak rahibiyle tanışır. Bu rahip, Naga Maya dilinde yazılmış eski kil tabletlerden bahseder ve bunlarla ilgili kadim bilgileri Churchward ile paylaşır. Yazar daha sonra bu tabletler üzerinde uzun bir süre inceleme yapar. Aynı zamanda tabletler üzerindeki lisanı da çözer. Ulaştığı sonuç son derece şaşırtıcıdır. Çünkü tabletlerin ilk insanın ortaya çıktığı yerin Mu uygarlığı olduğunu öne sürer. Yazarın aktardığına göre Mu kıtası 70 bin yıl öncesine dayanıyor. Fakat doğal afetler sonucu 64 milyon nüfusu ile birlikte 12 bin yıl önce sulara gömülmüş. Hatta bu yıkımın Nuh tufanı olabileceği konusunda birçok iddia bulunuyor. Buna göre Atlantis medeniyeti, Antik Mısır, Maya uygarlığı, Paskalya adası, Hindistan, Yunanistan, Orta Amerika, Babil ve daha birçok büyük medeniyet Mu uygarlığının bir uzantısıydı. Bunun kanıtı ise medeniyetlerde kullanılan megalitik mimari yapıların neredeyse birebir aynı yöntemle yapılmış olmasıydı. Ayrıca kuş ve güneş sembollerinin yine bu medeniyetlerde ortak bir şekilde kullanılması, bu medeniyetlerin Mu uygarlığının uzantısı olduğu iddiasını güçlendiriyor. Ayrıca kıtadan kaçmayı başaranlar en yakın bölgelere gitmişler. Çin'de ve bazı bölgelerde bulunan kitabelerde "Kıtamız battı, biz de buraya kaçtık" yazmaktadır. Bu yazılı kayıtlar karbon-14 testlerine göre yaklaşık olarak 14 bin yıllık olduğu tespit edilmiştir. Mu kralı Ra olarak anılırdı. Yine Antik Mısır'ın tanrısının Ra olması, Rapa Nui dilindeki güneş için kullanılan tanımında Ra olması, Churchward'a göre
ortak bir inancın yansımasıydı. Mu uygarlığında reenkarnasyon inancı hakimdi. Yani öldükten sonra bir başka beden ile yeniden doğmak anlamına geliyordu. Bu inancın izlerini hala Hindistan gibi yerlerde görmek mümkün. Gerçekte ise Ra ifadesi, Allah'ın Rahman ve Rahim isimlerinin ilk iki hecesini ifade eder. Ancak geçmiş toplumlar bu ifadeyi kendi inandıkları yaratıcı figürüne atfederek sapkın bir anlayış ve inanç biçimi haline getirmişlerdir. Hermes figürünün izlerini antik Maya uygarlığında da görüyoruz. Efsaneye göre bir gün 19 arkadaşıyla birlikte Yukatan'a bir yabancı gelir ve burada 10 yıl yaşar. Kaldığı dönem boyunca insanlara iyiliği emreder ve kötülükten uzak durmalarını öğütler. Bunları bir yasa olarak bırakır ve bir sabah şehri terk eder. Bu kişinin adı Quetzalcoatl'dır. Mayalar ise bu kişiden şöyle bahseder. Doğan güneşin bilinmeyen ülkesinden gelmişti. Beyaz bir elbisesi vardı ve sakallıydı. İnsanlara bilimi, sanatı ve töreleri öğretmişti. Çok bilge yasalar koymuştu. Onun gözetimindeki mısır koçanları bir adam boyunda olur, pamuklar ise renkli yetişirdi. Daha sonra burada görevi bittikten sonra deniz kıyısında kendisini sabah yıldızına götürecek gemiye binerek gitmiştir. İdris peygamberin kumaşı icat eden kişi olduğunu ve pamukların renkli yetişmesindeki bağlantıyı kaçırmayın. Maya uygarlığı, binlerce yıllık geçmişe sahip kadim bir medeniyet. Tıpkı Antik Mısır'da olduğu gibi çok hassas hesaplamalarla piramitler yapmışlar. Astronomi, matematik, mimari ve sanat konusunda ileri derecede bir uygarlık seviyesine yükselmişler. Yapılan piramitler hala yeni yapılmış gibi sapasağlam ayaktadır. Ayrıca yazı yazmayı da biliyorlardı. Taş tabletlere ya da incir ağacının kabuğundan elde edilen kağıtlara boyalı metinler yazıyorlardı. Mayaların sahip olduğu bilgiler, bulundukları zamanın ötesinde bilgilerdi. Örneğin takvim olarak kullandıkları güneş yılını, modern astronomiye göre sadece 17 saniye yanılarak hesaplamışlardı. Ayrıca Venüs yılını da hassas bir hesaplamayla biliyorlardı. Mayalar Venüs yılını 584 gün olarak hesaplamışlardı. Günümüz teknolojisiyle ulaşılan hesaplama ise 583,92'dir. Tekerleği henüz tanımayan bu uygarlık, son derece kesin astronomik gözlemlerde bulunmuşlar. Ay ve gezegenlerin hareketlerinin diyagramlarını yapmışlar. Güneş tutulmalarını önceden tahmin edebilmişlerdir. Mayaların inşa ettiği muhteşem anıtlar, bir sayı ya da takvime göre belirlenmiş. Ürkütücü gibi görünen bu yapılar, müthiş bir mimarinin ve hassas ölçümlerle ortaya çıkarılmış, kusursuz bir takvimin izlerini taşıyor. Ayrıca araştırmacılar, antik Mayalıların ana su kaynaklarından birini temizleyen sistemin inşasında kuvars kristalleri ve zeolitten yapılma bir süzgeç kullanıldığını keşfettiler. Suyun içindeki zararlı mikropları ve alüminyum gibi ağır metalleri temizleyen kuvars ve zeolit günümüzde kullanılan modern su filtreleme sistemlerinde de kullanılıyor. Bu bilgilere bu insanlar nasıl ulaşmışlardı? Mayalar sağlık alanında da düşündüğümüz gibi ilkel değillerdi. Örneğin diş dolgusu dahi yapabiliyorlardı. Hatta bazı kalıntılarda oyulan dişlere değerli taşlarla dolgu yaptıkları keşfedildi. Prostat ameliyatı ve trefinasyon adı verilen bir tür beyin ameliyatı dahi yapmışlardı. Bizler sahip olduğumuz bilgilere modern teknolojinin sayesinde ulaşabildik. Ancak bu uygarlık tekerlek dahi kullanmamıştı. Fakat bizim henüz yeni keşfettiğimiz birçok bilgiye ulaşabilmişlerdi. Hatta yapılan gözlemler öylesine doğru yapılmıştı ki Mayalıların bu bilgileri dünya dışı varlıklardan almış olabileceği bile öne sürülmüştür.
Mayalar günümüze kadar ulaşan görkemli yapılar ve etkileyici eserler bıraktılar. Ve nereye bakarsanız bakın, sonuç olarak göreceğimiz şey gelişmiş bir medeniyet olacaktır. Ayrıca bu uygarlık, insanlığın çok uzun zamandan beri var olduğuna ve İslam inancına göre Hazreti Nuh döneminde gerçekleşen tufan olayına da inanıyorlardı. Peki, tüm bu gelişmişliğin kaynağı, bir gün ansızın gelen Mayaların manevi önderleri Quetzalcoatl olabilir mi? Maya uygarlığı başlı başına ilginç ve sıra dışı bir konu. Bunun için detaylı bir çalışma yapabiliriz. Ama şimdi devam edelim. Zamanın ötesinde yaşayan bir başka medeniyet ise Antik Mısır. Bu medeniyet hakkında sayısız iddia ve sıra dışı teoriler öne sürülüyor. Mayalarda olduğu gibi Antik Mısır'da sıra dışı bilgilere sahiplerdi. Hatta günümüzde kullanılan bazı bilgilerde yine geçmiş medeniyetlerden izler taşıyor. Örneğin metreyi Fransızların bulduğu söylenir. Fakat metre cinsinden ölçme Mısır medeniyetine aittir. Antik Mısırlılar bir su damlasının çapının 1 santim olduğunu öğrenmişlerdi. Bu bilgi Tot yani Hermes yani Hazreti İdris tarafından Antik Mısırlılara öğretilmişti. Ayrıca pi sayısını da biliyorlardı. Yani Arşimet'ten çok daha önce. Peki ya altın oran? Hani bilim insanlarının günümüzde yaratıcının imzası dediği sihirli sayı. Zira medeniyetin her yerinde bu sayıyla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca Dendera Tapınak Kompleksinde bulunan hiyerogliflerde Dendera ışığı denilen bir görsel bulunuyor. Bu görsel, şimdilerde birçok teorisyen tarafından günümüzde kullanılan modern ampullerin atası olarak görülüyor. Tapınaklarda ve piramitlerde hiçbir şekilde izinin bulunmaması ise buna kanıt olarak gösteriliyor. 2000 yıldan daha eski olduğu düşünülen Bağdat pili ise ilkel dediğimiz dönemlerde elektriğin depolanabildiğini gösteriyor. Bu bilgiler bizlere geçmiş dönemde kullanılan, henüz bizim anlayamadığımız yitik bir teknolojinin varlığını haber veriyor. Efsaneye göre Antik Mısır tanrısı Atlantalı Tot, Mu uygarlığının kolonisi olan Atlantis'ten gelir ve yine Atlantis medeniyetinin bir uzantısı olan Mısır medeniyetini kurar. İlk olarak Sais'te bir tapınak inşa eden Tot, tüm bilgi birikimini insanlara aktarır. Mısır'ın ünlü Ölüler kitabında ilahi kelamın efendisi ve ilahi sırların sahibi olarak anılmaktadır. Bilgelik tanrısı Tot, hiyerogliflerde baş kısmı ibiş kuşu olarak tasvir edilmiştir. Elinde bir kalem ve her şeyi kaydeden tanrı olarak betimlenmiştir. Mu uygarlığı sembollere dayalı bir yazı sistemine sahipti. Bilgelik tanrısı Tot ise Atlantis'ten gelmiştir. Atlantis ise Mu uygarlığının bir kolonisi. Antik Mısır tüm gelişmişliğini Batık kıta Atlantis'ten gelen Tot yani İdris peygamberden öğrenmiştir. Hiyerogliflerin yani yazının mucidi, yıldızların hareketleri, tıp bilimi, matematik, geometri, sanat, botanik bilimi, büyü, mimari ve simya gibi daha birçok bilgiyi Antik Mısır toplumuna öğretmişti. Yani tüm meslekleri ve ilmi öğreten kişi Tot olmuştur. Kısacası Antik Mısır'ın tüm bilgisi Tot tarafından öğretilmişti. Hatta lir denilen müzik aletini de icat ettiği söylenir. Hermetikalarda anlatıldığına göre Kral Tot, ölümsüz olmanın sırrını da çözmüştür. Ve bu nedenle Mısır'ı terk etmesi gerektiğini söyleyerek Mısır'dan ayrılmıştır. Giderken öğütledikleri ise oldukça anlamlıdır. Şimdi terk ediyorum sizi. Benim emirlerimi bilin. Onları koruyun ve onlar olun. Ve ben de sizinle olacağım. Size ışığa giderken yardım edeceğim. Şimdi önümde geçiş açılıyor ve ben gecenin karanlığına giriyorum.
İslam kaynaklarında ise Hazreti İdris peygamberin gidişi, kitapta İdris'i de an. Çünkü o çok sadık bir peygamberdi. Biz onu yüce bir makama yükselttik ifadesiyle anlatılır. Bilgelik kralı Tot binlerce kitap yazmıştır. Bu kitaplardan biri de sınırsız bilgi sağlayan kitaptır. Herkesin elde etmek istediği bu kitabın içinde hayvanlarla konuşma ilmi, zihinler arası yolculuk yani telepati, ölülerle iletişim kurma, deniz, hava ve gök cisimleriyle ilgili sırlar, çeşitli tılsımlar ve en etkili büyü ilminin bulunduğu söylenir. Kur'an-ı Kerim'de Şuara suresinde anlatılan asaların yılan gibi görünmesi, antik Mısırlıların sihir ve kimyayı bir arada kullandıkları ve bu ilme sahip olduklarını gösteriyor. Nitekim bu olay Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır. Musa onlara, "Atın ne atacaksınız," dedi. Bunun üzerine iplerini ve değneklerini attılar. Ve Firavun'un kudreti hakkı için şüphesiz elbette bizler galip geleceğiz dediler. Ardından Musa asasını attı. Bir de ne görsünler? Onların uydurduklarını yutuyor. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Bazı müfessirler, Firavun yılanlarının civatiyosiyanat isimli kimyasal bileşiğin oda sıcaklığında tıpkı bir yılan gibi hareket etmesini buna bağlamışlardı. Zaten Hazreti Musa'nın yılana dönüşen asasının onları yutmasıyla birlikte Hazreti Musa'nın yılanlarının gerçek olduğunu anlayıp iman etmişlerdi. İşte tüm bu ilimler ve daha birçoğu Atlantis'ten gelen Tot tarafından Mısırlılara öğretilmişti. Bu nedenle antik Mısır halkı bu insanüstü özellikleri olan bilgeyi yükseltebilecekleri en yüksek makama yükseltmişler ve onu Tanrı Tot olarak görmüşlerdi. Hazreti İdris'in bu kadim bilgeliği birçok medeniyet tarafından hayranlıkla karşılanmıştır. Nitekim Yunan mitolojisine Hermes olarak geçmiştir. Ve diğer medeniyetlerde olduğu gibi benzer hikayeler anlatılır. Ölçü birimlerini, astronomiyi, liri ve notaları icat etmiştir. Ve çok bilge biridir. Öğretilerinden dolayı Hermes Trismegistus yani 3 kere kutsanmış Hermes olarak anılır. Romalılar ise Hermes'i Merkür olarak anmışlardır. Helenistik çağdan çok daha önceleri Grekler yani eski Yunanlar çoğu zaman ticaret amacıyla geldikleri Mısır'a yerleştiler. Mısır'ın gelişmişlik düzeyi onları çok etkilemişti. Sahip oldukları bilgiler muhteşemdi. Burada antik Mısır'ın bilgelik tanrısı Tot ile Hermes'i bir tuttular. Böylece Helenistik çağın sonlarına doğru Hermes Trismegistus yani 3 kere büyük Hermes olarak anılmaya başlandı. Antik Mısır'ın rahipleri Hermes'in öğretileri sayesinde doğanın gizemini çözmeyi başarmışlardı. Yunan felsefesinin temeli de Mısır'a dayanmaktadır. Platon, aritmetiğin, cebirin, geometrinin, yazının ve daha birçok ilimlerin kurucusunun Mısır'ın bilgelik tanrısı Tot olduğundan bahseder. Ayrıca Platon, Herodot ve Pisagor'un antik Mısır'da inisiye olduğu anlatılır. Hatta Platon'un 13 yıl, Pisagor'un ise 23 yıl Mısır'da özel bir eğitimden geçtiği söylenir. Hazreti Musa ise Firavun ailesi mensubuydu. Bu nedenle gizli sırlar ona da öğretilmişti ve inisiye olanlar arasındaydı. Burada çok gizli sırlar öğretilirdi. Sırların sırrına erişmek elbette kolay değildi ve zahmetli bir süreçti. İnisiye olma durumu ise şöyle gerçekleşirdi. İnisiyasyon süreci, sırların sırrına erişmek isteyen öğrencilerin bir üstad tarafından disiplinli ve katı kurallar ile metotlu bir şekilde eğitim görme durumudur. Bu süreç inisiyasyon olarak anılır. Eğitimini tamamlamış olanlar ise inisiye olurdu.
Elbette bu herkese verilen bir eğitim değildi. İnisiye olmak isteyen öğrenci, tapınağın içinde bekleyen baş rahibin yanına gelir ve ona şöyle söylenirdi: Atlantisli rahip Tot'un gördükleri ve öğrencilerinin de bize ulaştırdıkları şeyler bunlardır. Gizli öğreti kapısı buradadır. Yabancı, şu iki sütuna iyi bak. Kırmızı olan, insanın Osiris ışığına doğru yükselişini, siyah olan ise insanın madde içinde hapsoluşunu sembolize eder. Gizli sırlara ulaşmayı isteyen hayatını ortaya koyar. Zayıfların elde edeceği şey ölümdür. Güçlüleri bekleyen ödül ise ölümsüzlüktür. Bu kapıdan birçok ihtiraslı kişi içeri girmiş, ancak hiçbiri dışarıya canlı çıkamamıştır. İyice düşün ve seni bekleyen tehlikeleri göz önünde bulundur. Cesaretin yoksa denemekten vazgeç. Bu kapı üzerine bir kez kapandı mı bir daha açılmaz. Korkuyorsan içeri girmeden bizimle geri dönebilirsin. İtalyan filozof Patrizi'ye göre antik Yunanların tüm felsefi yorumları hermetik felsefeden çıkmadır. Buna göre Pisagor'un mistik matematiği, Platon'un etik anlayışı ve teoloji görüşü, Aristoteles ve Stoacıların fizikleri Hermes'in eserlerinden alınmıştır. Hatta bu konuda şöyle söylemiştir: Eğer hermetik felsefe Grekler, yani antik Yunan felsefesinden çıkma değilse, o zaman şurası kesindir ki antik Yunan felsefesi hermetik felsefeden çıkmadır demiştir. Yunan mitolojisinde Hermes'in öne çıkan özellikleri ise şöyledir: öğretici, çok bilge, nebi ve veli bir kişiliğe sahip olmasıdır. Yine tüm anlatılarda olduğu gibi Nuh tufanıyla birlikte anılması ya da Nuh tufanından sonra yaşadığı söylenmesidir. En çarpıcı özelliği ise onun ölmediği ve yüce bir makama yükselmesidir. Fahrettin Razi ve Biruni gibi düşünürler, Budizm dininin manevi önderi Buda'nın da Hazreti İdris peygamber olabileceğini öne sürmüştür. Ünlü İslam tarihçisi Taberi ise İbranilerin Nuh ile Müslümanların İdris'inin aynı kişiler olduğunu söylemiştir. Hermes figürünün Nuh tufanından önce ilk insanlardan olması ve tüm kaynaklarda tek bir kişinin tüm ilimleri öğretmesi, üstün ve bilge bir kişiliğe sahip olması, medeniyetin tek bir yerden başladığının bir anlamda kanıtıdır. İnsanüstü bir hitabet ve öğretici kimliğiyle tüm medeniyetler bu kimliği kendi kültürlerine göre yüceltebilecekleri en yüce makama yükseltmişler ve daha sonra bu şahsın Tanrı olabileceği fikrini benimsemiş ve ona Tanrılık sıfatını vermişlerdir. Oysa Hazreti İdris bir peygamberdi ve kendisine öğretilenleri öğretmekle mükellefti ve bu görevini 365 yaşına gelinceye kadar devam ettirdi. Ardından Azrail aleyhisselam ile yaptığı arkadaşlık sonucunda Azrail'den 3 istekte bulundu. Bu istekler ölümün nasıl bir şey olduğunu tatmaktı. İkinci isteği ise cehennemi görmekti ve son olarak cenneti görmek istedi. Cennete girdikten sonra ise bir daha dönmek istemedi. Nitekim bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber verilir: Ey Muhammed! Kitapta İdris'e dair söylediklerimizi de an. Çünkü o dosdoğru bir peygamberdi. Onu yüce bir yere yükselttik. Ey Muhammed! İsmail, İdris, Zülkif hakkında anlattığımızı da an. Onların her biri sabredenlerdendi. Onları rahmetimize kattık. Doğrusu onlar iyilerdendi. Buradan anlıyoruz ki Hazreti İdris peygamber ölmeden Allah katına yükseltilen peygamberlerdendi. Gelişmiş uygarlıkların geriye bıraktıkları eserleri incelediğimizde tüm medeniyetlerde aynı mühendislik ve yöntemler kullanılmış.
Dünyanın her bir köşesinde bu medeniyetlerin hemen hemen aynı dönemde piramitler inşa etmeleri, gökyüzü hareketleri gibi son derece kompleks bilgilere sahip olmaları ve hepsinin de tek bir figürde buluşmaları, bilginin tek bir kaynaktan geldiğini gösteriyor. Yani bize öğretildiği gibi insanoğlu hiçbir zaman ilkel olmamıştır. Kendi döneminin teknolojisi ve gelişmişliğine göre o dönemin en üst seviyesinde yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Aksi halde dünyanın dört bir tarafında son derece hassas bir hesaplama ve yıldız ilimlerine göre tasarlanan yapıları, gökyüzü hareketlerini, matematik, mimari ve daha sayamayacağımız birçok kompleks bilginin bu ilkel dediğimiz medeniyetlerin nasıl bulduğunu ve kullandığını açıklamak gerekir. Zira günümüzde bulunmuş gibi gösterilen birçok ilim, geçmişin kadim insanlarından izler taşıyor. Örneğin günümüzde aspirinin faydası hakkında neredeyse her ay yeni bir makale yayınlanıyor. Aspirin ise söğüt ağacından elde edilir. Oysa bu bilgiye 4000 yıl önce yaşamış olan Sümerliler sahipti. Hermes figürünün Sümerler'de Enki olarak anıldığını hatırlatmak isterim. Kısacası her medeniyette farklı isimlerle anılmış olan Hazreti İdris, bıraktığı eserlerle ve yaşadığı dönemde derin izler bırakmıştır. Dünyanın kadim geçmişi sırlarla dolu. Antik medeniyetlerden bize kalanlar etkileyici bir bilgeliğe sahip. Hermes'in tüm medeniyetlerde anılması, bize bu kişiliğin ilk medeniyeti aşıladığı ve temellerini attığını gösteriyor. Hangi medeniyete bakarsanız bakın, Hermes'ten yani Hazreti İdris'ten izler bulacaksınız. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni bir çalışmada görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.